Arkadaşlar herkese selamlar ve sevgiler. Amerikalara sizler için geldik. Buraya da gelmişken buranın meşhur karavanlarını sizler için çekmek istedik. Los Angeles'ta Giant RV adında bir karavan satıcısındayız. Burada karavanlara RV deniyor arkadaşlar. Yanımızda da Encore model isminde bir tane karavan var. Bunu sizler için çekeceğiz. Fiyatı $270.000 civarında. Yani yaklaşık 5 milyon 6 milyon liraya tekabül ediyor bizim Türk fiyatıyla. Bakalım Amerika'nın karavanları nasılmış? Şimdi karavanımıza geçelim. Arkadaşlar bu gördüğünüz aracın altyapısı tamamen Ford. Bilgileri size söyleyeceğim ben burada. Model ismi Encore. Tabii kendileri üretiyor, kendileri satıyor burada. Bu araçların açıkçası yani tasarımı biraz böyle şekilsiz gibi ama baktığınız zaman çok fazla işlevi var. Alt alta sıralanmış ön far grubunu burada görebiliyoruz arkadaşlar. Onun dışında şöyle tabii bunun ön camı tek. Amerika'da normalde büyük otobüslerinki, kamyonlarınki falan çift cam oluyor yasal mevzuattan dolayı ama bunlar herhalde ağır araç sınıfına girmediği için ön camı tek, onu da söyleyelim. Şuranın altında işte aracın motor sistemini görebiliyoruz. İlk olarak gözüme çarpan şey açıkçası aracın jantları. Siyah etiket Alcoa jantlar var burada. Bizim Travego'lardan alışık olduğumuz jantlar. Amerika'da da görmek kısmet oldu. Tabii bizim otobüslere nazaran otobüs diyorum ben buna çünkü çok uzun bu. Ben buna minibüs diyemem açıkçası. Boynuzlu ayna yerine normal burada otomobildeki gibi ayna var. Şimdi burası dışarı doğru açılıyor ve içerisi genişliyor. İçeriye geçince zaten sizler de göreceksiniz. Burada aracın hem sistemleri hem de gözleri var arkadaşlar. Böyle buraya göz yapmışlar. Bakın burada da invertörü var aracın. Buraya geldiğimiz zaman burada da su hazneleri vesaire var. Su bağlantılarını vesaire görebiliyorsunuz arkadaşlar. This is the 5500 watt generator for you. This is going to power everything on board for you. Power both your air conditioners, the refrigerator, the microwave, everything we need to power the coach on the road, just like your home. This right here is called our wet bay. This is where we're going to dump all those fresh water or the black water tanks and the gray tanks we talked about inside the motorhome, as well as a hot water and hot and cold water shower outside. Nice thing is it's all right here. If we need to wash our hands, it's all close. All our city water connections, a sewer tank flush, drain outlet, and then our fresh water fill. Not only that, park cable. So when you're at a park and you want to hook up to their cable system, you can plug right in there and got all the local channels for you. So this is a house water filter for you. So any water you get anywhere is going to filter through this system before it comes into the motorhome. So you're going to have clean, fresh water all the time coming to your motorhome from this. So this is all openable, so it's easily to, if you need to get in there and maintain anything, clean it out, we can easily access it from the side of the motorhome. Şurada arkada hem bir göz var hem de aracı böyle park ettiğiniz zaman şurada kabloyu görüyorsunuz. Burada da elektrik bağlantısını yapabiliyorsunuz. Bu arada bu aracın sağında solunda önünde kamera var. Onu da söylemiş olalım. İçeriden onları görebiliyorsunuz. Yine burada tasarım olarak alt alta sıralanmış arka far grubunu görebiliyorsunuz. Şurada çakma bir ızgara var. Bunun motoru önde. Az önce söyledim zaten. Ford motoru var bunda. Motor bilgilerini de söyleriz size şimdi. Üstte de yine ışıklar yer alıyor. Şimdi şurada aracın benzin girişi var. Bu arada benzinli bunlar. Dizel değil. Onu da söylemiş olalım. Yukarıya çıkmanız için burada merdiven var. Yukarıda çünkü solar paneli vesaire mevcut. Onların da bakımını buradan yapabiliyorsunuz. Buradan diğer tarafı görüyorsunuz. Yine aynı şekilde. Burada da dışarıda oturduğunuz zaman işte şöyle bakın. Dolap vesairesi var. Hani içeriye girmeden halledebiliyorsunuz. Mutfak işlerinize cepleri var. Burada lavabosu yer alıyor. Yine burada da cepler, prizler. Şimdi üstümüzde de çadır var. Çadırı da açıp kapatabiliyorsunuz. Şuraları da açıp size gösterelim. Buralarda diğer taraflarına karşı da böyle amşan bir şey yok ama hep bölme dolu. Maşallah diyoruz. Burada televizyon var. Dışarıya böyle oturup televizyonunuzu izleyebiliyorsunuz. Şimdi asıl kısma gelelim. İçeriye arkadaşlar. Aracın ışıklarını buradan kontrol edebiliyorsunuz. Yakabiliyorsunuz. Sistemleri burada. Yine burada priz çıkışları var. Burada da ufak bir masa var. Şimdi aracın şoför mahalline geldiğimiz zaman Ford motoru olduğunu söyledik. Yani Ford altyapısını kullanıyor. O yüzden direksiyonun Ford olması da gayet normal. Kokpit tasarımı açıkçası Ford Transit'leri andırıyor. Onu da böyle söylemiş olalım sizlere. Üstte yine bölme var. Şurası aynı zamanda yatak. Burası da hem masa yine hem de yatak. Drop that down there. Push it down in the middle. Down. So not only do you have extra sleeping space there, but then we come over here too. Pull that down, then we have another spot for a person to sleep.
So if you guys do bring some guests, you got plenty of extra space for everybody to sleep and enjoy the party with you. With everything folded down like this, how many guests can we accommodate here? So realistically, one person up here, one person. If you wanted to, you could squeeze two. Depends on how much you like the other person. And then two back there. So call it 5 people all together. You can sleep in here. Işıkları falan güzel ya. İç tasarımı bayağı güzel. Benim hoşuma gitti yani iç tasarımı. Burada da mutfak kısmı var. Küçük mini bir mutfak. Burada da aracın özelliklerini görebiliyorsunuz. Bakın tüm böyle kağıt üstündeki özellikleri buradan görebiliyorsunuz. Fiyatı da vergilerle beraber 270 bin dolara tekabül ediyor. Amerika'da vergi kasada ödeyince ekleniyor, onu da söyleyelim. Ben de yutuyorum aynı yemeği. Ne kadar ucuz diyorum. Sonra kasaya eve gidiyorsun. %12, %10 artıyor fiyat. Evet. Burada da lavabomuz var dedik. Altta çekmeceler var. Bölmeler var. Şöyle bakın. Tabi bunların hepsi kilitli. Yolda hareket etmesin diye. Karavancılar biliyor zaten. Söylemeye gerek yok. Burada da yine bölmelerimiz var. Biraz sert açılıyor tabii haliyle. Genelde bizdekiler böyle kilitli oluyor, sürgülü oluyor. Bunlar sert açılıyor biraz. Burada da mikrodalga fırın var. Mikrodalga fırın bayağı büyük ama. Şurada şöyle bakın ocağımız var, fırınımız var. Şöyle mini bir fırın. İşte buzdolabı. Aynası. Vallahi bizim evin buzdolabından iyi yani. Vallahi güzel bir buzdolabı var. Televizyon var. Şurada 2 tane koltuk var. Bu koltuklara özellikle bahsetmek istiyorum. Bu koltuklar masajlı koltuklar. And over here to the main entertaining area, you got your recliner sofas, heated. We can pop them, slide up back and forth, cup holders, and then storage for whatever you guys need. Remote control, snacks, anything you need for enjoying a nice evening watching a movie. Can you tell us these buttons? So over here, this is the recliner. This same thing, just massage on the back, lights up the cup holders, heated, and then this one same thing, massage the whole seat. Şurada şöminesi yer alıyor. Burada da aracın kontrol paneli, sigorta kutusu var. Coachmen marka soymuş. Onun dışında yukarıda fan var. Böyle bir sürü hava çıkışları var. Tasarım çok iyi ya. Adamlar güzel yapmış yani. Evet. Yalnız bu tasarım ilginç ya. Tam böyle dışarıya doğru açılmıyor. Yalnız bir şey diyeyim mi? Araç çok geniş. Muhtemelen şurası şu anda açık diyor. Öyle. Burası içeriye doğru kapanıyor. İçeri doğru kapanınca burası daralıyor. Yani buranın geniş gözükme şeyi bu. Lavabosu ve banyosu. Güzel ama ha. Dışarıda da banyo yeri var zaten. Dışarıda da az önce gösterdiğim şeyden banyo yapabiliyorsunuz. Güzel, geniş. Geniş açı kameraya geç dediniz. Sizin için geniş açı kameraya geçtim arkadaşlar. Umarım görüntü hoşunuza gidiyordur ve kocaman bir yatak. Bu kapı sürgülü arkadaşlar. İçeriye veya dışarıya doğru açılmıyor. Burada da ışığı var. Burada da bir televizyonumuz var. Şurada bölmeler var. Bol bol. Hepsini tek tek açıp göstermemin anlamı yok. Camımız burada. Arka tarafı görebiliyorsunuz. Yani yatak odası bu şekilde. Ya güzel araba ya. Ben beğendim açıkçası. Ford'un altyapısı var zaten. Sizce ne dersiniz? Bizim ülkemize de bunlar gelsin mi? Bence gayet güzel. You'll notice inside here everything's white. Everything now is changing to a more modern look. Older motorhomes that passed, you would have darker wood interiors. Of course, the darker the wood, the darker it looks in here makes it look smaller. With all these lighter colors makes it look bigger, open, and of course more modern for you guys. Vallahi ben çok beğendim. Çok güzel bir araba. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Buradan videolarımızın devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.